Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli ve lezzetiyle sizleri mest edecek, yapımı oldukça kolay olan çok lezzetli elmalı tart tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli elmalı tart tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 2 adet elma kullandım. Kullanmış olduğum elmalar biraz ekşi. Sizler kendi damak zevkinize göre tatlı elma da tercih edebilirsiniz. 2 adet elmanın kabuklarını soyuyorum. Rendenin en iri tarafıyla elmaları rendeliyorum. İlk olarak elmalı tartımızın elmalarını hazırlıyoruz çünkü iç harcının soğuması gerekiyor. Tavanın içerisine rendelemiş olduğum elmaları koyuyorum. 3-4 dakika boyunca elmaları güzelce pişiriyorum. İçerisine 1 çay bardağı toz şekerini ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 mililitre. 1-2 dakika boyunca şekerle birlikte elmaları tekrar kavuruyorum. Elmaların içerisine 1 çay kaşığı tarçını ekliyorum. Yarım su bardağı iri kıyılmış cevizleri de koyuyorum. Daha sonra bunları da güzelce karıştırıyorum. Tartın içerisine koymuş olduğunuz cevizlerin un ufak olmamasına özen gösterin. Cevizler iri parçalı olunca tartımızı yerken cevizlerin tadı daha güzel geliyor. Hazırlamış olduğumuz iç harcını soğuması için kenara ayırıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 150 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 2 adet yumurta kullanıyoruz. Sadece bir tanesinin sarısını alıyoruz. Diğerlerini yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Bu yumurta sarısını da başka bir tarifte kullanacağım. Bütün koymuş olduğumuz malzemeleri biraz karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı buğday nişastasını yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Yarım çay bardağı pudra şekerini ekliyorum. 1 paket vanilyayı da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Bu tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Unumuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun kalan kısmından biraz daha koyduktan sonra 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Spatulayı yoğurma kabının içerisinden çıkartarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Bu bizim için yeterli. Hamurumuza şekil vereceğiz. O yüzden ilk önce tezgahın üzerine yağlı kağıdı seriyorum. Daha sonra hamuru yağlı kağıdın üzerine koyarak toparlıyorum. İsterseniz hamurunuzu parmaklarınızla genişletebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi merdane yardımıyla da büyütebilirsiniz.
Yağlı kağıt boyuna gelinceye kadar hamuru açıyorum. Bu aşamada kenarlarının çok muntazam olması önemli değil. Zaten kenar kısımlarını keserek alacağız. O kısmı da buzluğa koyarak soğutacağız ve üzerine rendeleyeceğiz. Tartımızın hamurunu yeterince açtık. Kenar kısımlarını rulet yardımıyla kesiyorum. İsterseniz bu aşamada bıçak da kullanabilirsiniz. Çıkarttığım parçayı tekrar beze haline getiriyorum ve difrize koyuyorum. Biz diğer işlemleri yaparken hamur da difrizde bekleyecek. Kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Rulet yardımıyla 4 parmak uzunluğunda kesiyorum. İlk önce 4'e kesiyorum, daha sonra tekrar ortalarından keserek 2 parmak aralıklarla kesmiş olacağım. Tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hamurumuzun bütün kısımlarını kestik. Kesmiş olduğum parçayı ortaya doğru katlıyorum. Daha sonra iki ucunu yukarıya getirerek yapıştırıyorum. Bu elmalı tartın görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Çok da iştah kabartıyor. Katladığım uç kısımlarının içerisine yarım cevizi yerleştiriyorum. İç harcını koymadan önce tartımızı tepsinin içerisine yerleştiriyoruz. Sizlere bir de püf noktası söylemek istiyorum. İç harcınızın mutlaka soğuk olması gerekiyor. Aksi halde tartınızda hamurlaşma olur. İç harcını kenarlarındaki boşluklara doldurulacak şekilde güzelce yerleştiriyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Tartımızı sıcak fırına koyacağız. Difrize ayırmış olduğumuz parçayı tartın üzerine rendeliyoruz. Boşluk olan kısımlarını da elimle düzeltiyorum. Elmalı tartımızı sıcak fırınımıza götürüyoruz. 30 dakikanın sonunda harika bir şekilde pişti. Üzerine pudra şekeri serpiştireceğiz. O yüzden elmalı tartımızın iyice soğuması gerekiyor. Tartınız sıcak olursa üzerine serpiştirmiş olduğunuz pudra şekerleri erir. Soğumuş olan tartımızın üzerine pudra şekerini serpiştiriyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu güzel elmalı tartının iç dokusunu göstermek istiyorum. İç dokusunun içerisindeki ekşi elmalar ve parça cevizlerle gerçekten çok güzel oldu. Üstelik hamuru da kıyır kıyır. Bu leziz elmalı tart tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.